Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size efsane bir çikolatalı ıslak kek tarifim var. Yani öyle böyle değil. Aklınızı başınızdan alacak. Öncelikle şerbetini yaparak işe başlıyoruz. Dünyanın en kolay şerbeti var. Birazcık kopya çekebilirim galiba. Güzel bir kitap var çünkü elimde. Şerbeti için 2 su bardağı kadar süt. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. 1 su bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı toz kakao. Her şeyden önce bunu böyle ocağın üstüne alıyoruz. Altını yakıyoruz ve güzelce çırparak kakaonun sütün içerisinde iyice erimesini sağlıyoruz. Güzelce karıştırdık. Bu arkadaşı burada kendi haline bırakacağız. Tıkırdamaya başladıktan sonra altını kapatacağız ve soğutacağız. Sıcak tatlıya soğuk şerbet olacak. Diğer tarafta kekin hazırlığını yapıyoruz. Kek için çok elzem bir işlem. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker. 4 yumurtayı kaseye kırdıktan sonra çırpıyorum. Üstüne toz şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ile şekeri 3 dakika kadar çırptık. Bak, yakından geldiğinizde üstündeki hava kabarcıklarını görüyorsunuz. Fokur fokur ediyor. Bu içine bolca hava hapsettik demek. Diğer tarafta da süt kaynadı. Altını kapattım. Bu bizim ıslatacak şerbetimiz. Bu arkadaş da o şerbeti içine alacak kekin tabanı. Ne kadar hacim olursa o kadar iyi. Şimdi sıvıları ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. 1 su bardağı kadar ayçiçek yağı, 1 su bardağı da süt ekliyorum. Çırpma işlemi bu kadar. Adios, hasta la vista. Bitti. Yani artık bundan sonra çırpmamız yok. Bundan sonra kapatarak karıştırma var. Ben size işin mantığını anlatayım. Kapatarak karıştırma dediğimiz şey aslında keki ne kadar böyle gözenek gözenek yaparsak o kapatarak karıştırmadan kaynaklanan bir etki oluyor. Gözenek gözenek olursa da bütün suyu içine çekiyor filan, böyle acayip hareketler oluyor. Diğer taraftan yine kitabımıza bakalım. Güzel kitapmış ya. Neymiş bu? Tanıyor musunuz bu çocuğu? Güzel tarifleri var. Çikolatalı ıslak kek asla şaşmaz. 1 su bardağı kadar unun, üstüne 3 yemek kaşığı kakao. Güzel. 1 paket toz vanilya. 1 paket de kabartma tozu. Eleme faslı. Bu elemedeki ana işlem topaklanmayı engellemek. O yüzden şöyle koyuyorum ve güzelce eleyerek içeride hiç topak kalmadan buradan geçmesini sağlıyorum. Çünkü şu gördüğünüz iri topakçıklar içeride kolay kolay dağılmaz. Bu dağılmayı burada bertaraf etmemiz lazım. Her şeyi iyice bunun içerisine ekledikten sonra lezzeti birazcık daha arttırmak için son batımda bir parçacık da limon kabuğu rendesi içerisine ilave ediyorum. Bundan sonra ne yapacağız? Asla çırpma etme bir şey yok. Dıştan içeriye doğru bu arkadaşı kapatacağız. Bakınız şu şekilde dışarıdan içeriye doğru kapatarak bunu bir kek kıvamına getireceğiz. Dışarıdan içeriye doğru siz bunu karıştırdıkça üstüne hafif böyle köpükçükler çıkıyor. Yani içeride hala epeyce hava var. O havayı kaçırmamamız lazım. Direkt olarak fırın kabına transfer ediyorum. Burada 26 ya da 28 santimlik bir fırın kabında çalışabilirsiniz. Ben borcamda çalışıyorum, sorun yok. İçerisini bir yağlayacaksınız önce hafiften. Arkasından da bu arkadaşı, bak şu pençe tekniği çok önemlidir, pençe tekniği. Bu pençe tekniğiyle alacaksınız böyle. Böyle tuttuğunuz zaman tek elle transfer edersiniz, öbür türlü böyle zor oluyor. Bu pençe tekniğiyle alıp direkt olarak içeriye böyle aynı şekilde boca edeceksiniz. Şimdi bu arkadaş pişerken birazcık kabaracak. İyi bir şey. İçeride topak kalmasın Arda, ben garanti olsun da çırpayım. Büyük hata. Sıkışır o zaman. Bunun böyle havalanması ve içine koyacağınız bütün şurubu içine çekmesi lazım. O yüzden önemli bir detay. Bu aşamayı doğru yaparsanız 1 milyondan fazla izlenen olağanüstü güzel kabaran kek tarifi gibi güzel bir ıslak keke ulaşabilirsiniz. O da burada YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalında. Fırın 180 dereceye ayarlı. Fanlı ayarda çalışıyor. Garanti olsun diye ben alt ısıtmayı da yaktım. Niye? Alttan pişmesi zor olmasın diye. Kafayı kullanıyoruz. Aldık bu arkadaşı. Direkt en alttaki tele veya tabana koyduk. 180 derece. 30-35 dakika pişecek. O sırada buradaki şerbet de soğuyacak.
Bazı tariflerde yapılan harçtan ayırıp onu ondan sonra pişmişe koyuyorlar. Bence çok büyük hata ya. Un filan var, olur mu öyle şey? Bu mükemmel bir şerbet. O da şahane bir kıvamda çıkacak. Bir 30-35 dakika. Limonata mı yapsak acaba? Limonata tarifimiz var mı burada YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalında? Belki limonata yaparız. Olmadı bir çay içeriz. 35 dakika bekledik. Ne çıkacak fırından? Bence kötü bir şey çıkmasına imkan yok. Bir kere iyice kabarmış bir kek çıkması lazım. Kendinize güveniyor musunuz? Kekinizden şüpheniz mi var? Yani ben size kötü bir tavsiyede bulunur muyum? Bakınız. Fırından çıkan arkadaşın kabarıklık seviyesi aynen bu aşamada. Bak, bak, bak. Ne kadar yükselmiş, kabarmış. Müthiş. Yapmamız gereken şey 5 dakika kadar beklemek. 5 dakika bekledikten sonra dilimleyip şerbeti yavaşça üstüne gezdirmek. Ondan sonra da bunu çekmesini beklemek. Şu an yaparsanız birazcık fazla hızlıca söndürürsünüz. 5 dakika bekleyin, ondan sonra da dilimleyin. Bak ne güzel oluyor. Şerbeti de çektikten sonra bu ne be? İnsanlığın bittiği nokta. Bak 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 bak. Şunun güzelliğine bak. Bir kere bak bak. Şunun içini bir gör. Şerbetin tamamını çekti. Oh böyle her tarafı ıslak ıslak. Bir de şu kıvama bir yakından bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Vay maşallah be. Öf. Islak kek. Sufle gibi bir şey. Bak şimdi yakından. Bak. O da raks iniyor. Böyle çıkıyor. Böyle de yeniyor. Görüyorsunuz mükemmel. Başkalarının yaptığı ıslak kek nasıl bilmem ama bu ıslak kekin kıvamı böyle. Tarifi beğendiyseniz tebrik ediyorum çünkü beğenilecek bir tarif. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın ama bence her şey bir yana bunu mutlaka yapın. Bakınız. Mükemmel bir atlayış. Çikolatalı ıslak kek tarifi. Sizi bekliyor. Bu ne inanılmaz bir şey. Ben gidiyorum. Çayı mayı her şeyi unuttum. Güzel kitap ha. Arda'nın Mutfağı kitabı. İş yapar iyi tarifler var. Hepinize afiyet olsun. Kanala abone olun.